Koronavirüse karşı mevcut en güçlü silahların arasında yer alan ozon için konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda gündemimize bomba gibi düşen yeni koronavirüs maalesef hala ilk sıradaki yerini koruyor. İnsanlarla olan ilişkimizden tutun da günlük rutinlerimize, temizlik anlayışımıza kadar her şey bu sebeple aniden değişti. Evet, belki yeni normalde kuralları biraz gevşetmeye başladık ama yine de dikkat ettiğimiz şeyler oldukça fazla. Belki de bugüne kadar uygulanmamış yöntemlere başvurularak evlerde temizlik yapılıyor. Steril bir ortam sağlanmaya çalışılıyor. Sadece evler değil, iş yerimiz, arabalarımız, belki gittiğimiz restoranlar, her yerde aynı şey geçerli. Daha önce kullanılmamış güçlü temizlik ürünleri ve dezenfektanlar bir yana, daha çok tıpta kullanılan ozon gazı bile bugün ev temizliği için aranılan bir ürün haline geldi adeta. Bağışıklık sistemini etkinleştirmek, vücudun oksijen alımını ve kullanımını iyileştirmek, bakterilerin, virüslerin ve mantarların etkilerini sınırlandırmak için bu 3 oksijen atomundan oluşan gaz alternatif bir tedavi olarak kullanılabiliyor. Hatta Almanlar tarafından aslında en çok geliştirildi. Ve belki de tıp literatüründeki yerini en fazla onlar sayesinde aldı. Ozon tedavisi denen bu yöntem profesyoneller tarafından ve belirli bir teknikle vücuda uygulanabiliyor. İşte kan ozonlanabiliyor veya vücudunuzun çeşitli yerlerine ozon uygulaması yapılıyor. Ozonun sağlığa olan faydaları araştırıldığında ortaya çıkan sonuçlar umut verici denebilir. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı geliştirmek, kardiyak aritmi ve ritim bozukluğunu düzenlemek, inme hasarını azaltmak ve normalize edici hormon ve enzim üretimini desteklemek gibi faydalı olabildiği savunuluyor. Covid-19 tedavisinde faydalı oldu. Evet, Dünya Sağlık Örgütü pandemi olarak duyurduğu Covid-19'a karşı ozon hem dezenfektan hem de destek tedavisi olarak kullanılmaya başlandı. Hatta bununla ilgili bir ortak konsensüse bile varıldı. Yani birçok insan, birçok farklı alandan gelen bilir kişileri ortak bir noktada buluştularsa o da bence ozon oldu. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgını kontrol altına alabilmek için ozon tedavisinden faydalanıldığını biliyoruz. Hatta bununla ilgili literatürler de yayınlandı. Hastalara gördükleri tedaviye ek olarak kan yoluyla tıbbi ozon gazı verildi. Buradaki amaç hastanın vücut direncini arttırmak ve iyileşme süresini hızlandırmaktı. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği için koruyucu olarak da kullanılabildiği ifade edildi. Ozon profesyonelce kullanıldığında güvenli olduğu biliniyor. Ancak bildiğiniz gibi ozon gazının tehlikeli etkileri de var ve amatör kullanımlar çok ciddi sonuçlara neden olabiliyorlar. Direkt olarak ozon gazına maruz kalarak solumak akciğer üzerinde toksik etkiye neden olur. Hatta ortamda birikmesi belki alerjik hava yolu tıkanıklığına bile sebebiyet verebilir ve solunum yolu hastalıklarından ölüm riskini de arttırabiliyor. Az miktarda solunması bile ciğerleri ve boğazı tahriş ederek öksürüğe, nefes darlığına ve akciğer dokusuna zarar verebilir. Dolayısıyla eğer siz bir ortamda ozonlama yapacaksanız genellikle o ozon tedavisi yapılırken o ortamda kimsenin olmaması gerekiyor. Ozon bilinen dezenfektanlardan 50 kat daha güçlü olduğunu bilelim. Tıpta ozon ilk olarak bakteri ve virüslere karşı dezenfektan olarak kullanıldı ve elbette ardından Covid-19'un tedavisine destekleyici tedavi olarak olumlu etkiler gösterdi. Ozon bilinen en güçlü dezenfektanlardan biri. Kullanılan el dezenfektanlarına oranla 50 kat daha fazla güçlü olduğu söyleniyor. Bu sebeple yeni tip koronavirüs gibi oldukça kolay bulaşabilen bir virüsten korunmak, bulunan ortamlarda yok olduğuna emin olmak için akla ilk gelen yöntem olması da elbette doğal. Gaz ve sıvı ozon ortam dezenfektanı olarak kullanıldığında tek hücreli ya da çok hücreli organizmaları, bakterileri ve virüsleri buna Covid-19'da dahil olarak öldürdüğünü düşünüyoruz. Hatta bununla ilgili yine yayınlanan bir literatür var. Ozon gazının etkili olduğu dezenfektan bakterisidal etki gösterdiği mikroorganizmaları görüyoruz. Burada eski tip koronavirüsler de yer alıyor. Ortam temizliği için üretilen ev tipi ozon gazı makinelerini kapalı bir odada 30 dakika kadar çalıştırabilirsiniz. İstenmeyen tüm mikroskobik canlıları yok etmeye yeterli olacaktır. Ancak tekrar hatırlatmak istiyorum. Ozon gazının bilinçsiz kullanımı koronavirüsten çok daha ciddi problemlere karşılaşmanıza neden olabiliyor. Şunu unutmayın, bir ortama ozon gazını veriyorsanız o ortamda birikme ihtimali de var. Hemen hızlıca bozunup oksijene dönüşüyor. Ozon nereden geliyor? Dünyada bir ozon tabakası var. Hani hep bildiğimiz, işte hatta delindi filan dendi. Bu Covid-19 döneminde, yani pandemi döneminde dünya kendini iyileştiriyor, doğa kendine dönüyor dendi ve bu ozon tabakasındaki delik de kapandığı ifade edildi. Ozon neydi peki? Güneş ışınlarından gelen A, B ve C dalgaları var. C dalgası, yani UVC dalgaları dünyaya doğru gelirken atmosferin en üst tabakasında oksijenle karşılaştığında adeta o ışınlar
oksijenle karşılaştığında oksijeni bir atom kazandırarak orada ozon haline dönüştürüyor. Ve atmosferin en dış tabakası, yani daha doğrusu dünyanın etrafındaki hava tabakalarının en üst katmanı neye dönüşüyor? Ozon tabakasına dönüşüyor. Şimdi peki ozon dünyaya gelmiyor mu? Dünyaya gelmiyor ama bu tekniği bildiğimiz için biz dünyada ozon jeneratörleriyle birlikte ozonu burada üretebiliyoruz. Ozon havuzlarda dezenfektan olarak çok yaygınca kullanılmaya başlandı. Özellikle son dönemlerde. Yani bir sıvının içerisine ozon gazı enjekte ediyor olmak o sıvının ozonla zenginleşmesini sağladı. Ozonla ilgili işte ozonlanmış yağlar kullanıma girdi. Belki vücut ağrılarına iyi geldiği düşünerek. Yani yağ niçin? Yağ aslında iyi bir taşıyıcı. Dolayısıyla gazın vücudun içerisine penetre olmasını sağlıyordu. Bu şekilde ozonun ortam temizliğinde de kullanılması oldukça yaygın. Hatta dünyada en kuvvetli deodorizing, yani odoru, yani kokuyu ortadan kaldıran ajan olarak ozonu biliyoruz. Dolayısıyla otellerin bile temizliğinde, belki de günlük temizliklerde veya bir misafirden başka bir misafire geçerken odalarda kullanılan ozon aynı zamanda odaların tekrar kokusunun ortadan kalkmasına sebebiyet veriyor. Bugün artık arabaların bile içi ozonla temizlenir hale geldi. Ben sadece sıfır araba alanları üzüyorum. Her arabanın kendine özgü bir kokusu var ya. Yani her marka kendi parfümü var daha doğrusu. Belki de arabanın kendisi öyle kokuyor. Ozonladığın zaman onu bile alıp götürüyor adeta diyebilirim. Evet, sağlıkla kalın diyorum efendim. Hoşça kalın. Sorularınız varsa aşağıya yorumlara yazın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.